Bakın beyler ve hanımlar, merdivenden aşağıya ineni görüyor musunuz? O gördüğünüz şey 1980 ve 90'lı yıllarda, hatta 2000'li yıllara kadar TRT'nin olduğu zamanlarda çizgi film vardı, Tenten. İşte bak, Belçika'da çikolatalar nasıl ünlüyse aynı şekilde Tenten'in maceraları da burada Brüksel'dedir yani. İşeyen çocuk, işeyen kız olduğu gibi, çikolata olduğu gibi, markalı çikolata olduğu gibi burada da Tenten var. Tenten hırsız yakalıyor, Tenten her şey yapıyor yani. İyilik sembolü Tenten'in işte burada merdivenden aşağıya karakterini resmedilmiş. Belçika, Brüksel. İşeyen kızın heykeli, İşeyen kız fotoğrafı veya heykeli. İşeyen kız heykeli. Burası Belçika, Brüksel, Brüksel'in içerisindeki ara sokakları biraz zor bulursunuz. Yangın çıkmış, sözde yangını söndürmek için kız çocuğu işemiş ve yangını söndürmüş. Bir başka rivayet ise dericiler ayakkabılar, gelip de elbiseler sağlam olsun diye erkek ve kız çocuklarını sindirlermiş. Şu an temsil olarak da bunu bile yapmışlar ama bize göre de uygun değil yani. Bizim adetlerimize göre uygun değil. İşeyen kız heykeli Brüksel. Arkadaşlar akşam oldu, artık hava soğudu. Ben de beremi taktım. Yani soğudu hava. Böyle değil. Soğudu. Arkadaki görmüş olduğunuz dönme dolabın olduğu yerde Palais de Royal. Yani Brüksel'in en tepe, en zirve yerlerinden bir tanesi. Birkaç tane var bunun gibi. En zirve yerlerinden bir tanesi de burası. Seyir Tepesi olarak da geçiyor, başka bir ad olarak da. Müthiş bir manzarası var. Manyak bir manzarası var arkadaşlar. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Üstten aşağı Kartal gibi. Brüksel'i görüyorsunuz. Haydi hep beraber Brüksel'e gidiyoruz. 1914, 1940, 1918, 1945 Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı resmeden meşhur asker anıtlarından bir tanesi de burada var. 1914 ile 18 yıllar arası Belçika, 1940 ve 45 yıllar arasında da İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış olan Belçika, askeri olaraktan da temsili fotoğrafları, savaşa katılan askerler, önde kraliçe, dönme dolap, içeride yatan bir tane meşhur asker anıtı. Arkadaşlar burası birçok filmlere konu olmuştur. Dizi filmlere konu olmuş. Sinema filmlerine konu olmuş. Burası zaman zaman Belçika dizilerinde olduğu gibi dünya dizilerinde de, filmlerinde de ünlü oyuncuların çekim yeri haline gelmiştir. Belçika, Brüksel'i tepeden aşağı zirve olaraktan net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Harika bir şehir. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şehir yerle bir olmuş. Halen daha bunun izlerini taşıyor. Tadilatlar devam ediyor. Belçika'nın merkezinde Dom Kilisesi, yani daha büyük
Şapel'in daha büyük kilisesi olarak adlandırılan Dom. Önünde de bakın turist gezilen kafileler var. İçeri giriyorlar. Tabii ki hemen arkamda da güzel bir saray var. Sarayın önünde de şurada saray var. Bir saniye. Şurası. Kraliçenin sarayı. Ve işte size Belçika'daki Doğum Kilisesi. Brüksel'de 15 ve 18. yüzyıl arasında yapılmış şaheser eserler bunlar. Arkaya doğru bu şekilde devam ediyor. Kraliçenin Brüksel'deki yaşayan Belçika Kraliçesi'nin yaşadığı yer. Hemen burası ve karşıya doğru olan binalar. Bayrağı da var zaten belli. Bu anıtta Belçika'daki kraliçenin askerlerinin temsilen yapılmış bir anıt. 15 ile 14, 15, 16, 18. yüzyıl arasında yapılmış olan şaheser eserlerden bir tanesi dedik. Metro tramvayla birlikte buraya rahatça gelip gezebilirsiniz. Türk Caddesi'nden doğru direkt buraya Türk Caddesi diyorum. Türklerin yaşadığı bölgeden buraya direkt 92-93 numaralı tramvaylarla gelebilirsiniz. Bak orada kraliyet ailesinin neydi o kafasına konulan şapka diyeceğim ya. Taç. Taşı orada görebiliyorsun. 1875 yılında yapılma. Hemen bu binaların çoğu dediğim gibi karşı taraftakiler şu an müze olarak kullanılmakta. Kraliçeye ait şu anda da hükümet daireleri olarak da kullanılan şaheser binalar. Burası arkadaşlar kraliçenin yaşadığı sarayın ana giriş kapısının olduğu yer. Arayüz. Oldukça geniş cadde. Resmi törenler falan burada oluyor bu cadde üzerinde. Kabuller, etkinlik alanı, resmi törenler falan hepsi işte burada oluyor. Saat 6'ya geldi. Şu an kapalı. Normalde girip içeri bakabiliyorsunuz. Belçika. İrili ufaklı küçük küçük parklar var. İçerisinde de laleler ekilmiş. Çıktı ancak henüz patlamamış laleler. Patlamak üzere. Nisan ayında, Mayıs ayında artık burası çok değişik bir renk alır. Başla. Royal Hobes. Burası AVM, alışveriş merkezi. Yani içeride en baba markalar, en güzel dükkanlar, en pahalı dükkanlar, en kral eşyaları burada bulabilirsiniz. İçeri girip Alman şart değil, gezebilirsiniz. Belçika'nın en pahalı dükkanları. Yani Avrupa'da markalı olan dükkanların, iş yerlerinin, Swarovski'lerin, aklına gelen Swatch saatlerin olduğu gibi bütün en pahalı dükkanlar içerideki AVM'de satılmaktadır. Belçika, Brüksel. En pahalı, en baba dükkanlar dediğim birinin içerisi. Tıpkı bizdeki bu bak markalardan belli. Tabii markadan belli. En pahalı dükkanlar dedim ayrıca. Belçika çikolata olarak da en güzel çikolatalar Avrupa'nın Belçika'da yapılmaktadır.
En güzel çikolatalar Belçika'da arkadaşlar. Çok pahalı ve ucuz olanlar da var ancak markalı çikolatalar. İşte size sürpriz. Belçika. Camlar simetrik, bütün camlar birbirlerine benziyor. Aynı kare kare yapılmış. Bekle gelme. Almayacağız, fil alacağız dedik. Hadi gel. Şu görmüş olduğumuz alanda güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış. Harika, çok güzel. Arkamla birlikte burası Botanik Park olarak geçiyor. Türk Caddesi'ne çok yakın. Küçük İstanbul olarak tabir ettiğimiz Belçika Brüksel'in hemen yanında. Botanik Parkı. Resim çektirmek, yürüyüş yapmak, sessiz, sedasız. Güzel bir yer ancak çok rüzgarlı. Kendi sesimi kendim duyamıyorum yani. Neredeyiz? Botanik Parkı, Brüksel. Brüksel merkez tren garına doğru Flixbus otobüste gidiyoruz. Çok az bir zaman ve çok az bir kilometre kaldı. Bakın yerdeki kaplamaya göre araçlar yerlerinde kesinlikle çizgi ihlali yapmıyorlar. Bisiklet yollarını görün bakın arkadaş, medeniyeti görün. Yolun sağı bisiklet yolu giremezsiniz. Sağ taraf. Yerde de var bisiklet geçiş alanları. Şoför abim, biraz dikkat. Şoför kardeşim biraz acelesi var. Pir olmuş biraz. Çözmüş, bitirmiş. Flix ileride, evet. Ne de var bu şekilde? Yok, bisiklet yolu var. Girilmiyor. Çok güzel parklar. Yazın burada daha güzel olur herhalde.
Bu yolculuk burada sona erer.